Bu video, cinsellik, şiddet, intihar ve gerçek suç olayları gibi rahatsız edici unsurlar içerebilir. Hassas izleyiciler için uygun olmayabilir. İzlemeden önce dikkatlice düşününüz. İçerik yalnızca yetişkinler içindir. Henüz abone olmadıysanız abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. İnsan eti yemeye bayılıyorum. Beni adeta coşturuyor. Bugüne kadar dana eti yediğimiz için ne kadar aptalmışız. Bu sözler Ankara yamyamı olarak bilinen Özgür Dengiz'e ait. Yerli ve milli bir seri katil olarak anılan Dengiz 1980 yılında Edirne'de doğdu. Babası Atilla Harekatı'nda gazi olmuş bir astsubay, annesi ise terziydi. Sürekli sorun çıkarmaya meyilli yapısıyla dikkat çeken Dengiz, ailesiyle sürekli kavga ediyor ve sık sık evden kaçıyordu. Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmedi. Dengiz ilk cinayetini 17 yaşındayken işledi. Bir tartışma sırasında arkadaşını kafasına defalarca vurarak öldürdü. Bu cinayeti işleyişindeki acımasızlık ileride nasıl bir katil olacağının sinyallerini veriyordu. Ancak o zaman kimse bu gidişatı tahmin edemezdi. Bu cinayetten sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak 2000 yılında çıkarılan genel afla 3,5 yıl hapis yattı ve serbest bırakıldı. Babası onun asker olmasını istese de Özgür Dengiz'in psikolojik sorunları askerlik yapmasını engellediği gibi sıradan bir işin bile üstesinden gelmesini zorlaştırıyordu. Babası askere gitmesi için onu ikna etti. Ancak askerliğin Dengiz'in sorunlarını çözeceği düşüncesi yanılgıdan ibaretti. Askerde aldığı cezalarla askerlik süresi 3 yıla kadar uzadı. Psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve sonunda askerlik yapamaz raporu alarak terhis edildi. Kendisine antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Toplum onu sıradan hayatın içine bırakmakla büyük bir hata yapıyordu. Askerden sonra ailesi ona bir terzi dükkanı açtı ancak Dengiz bu işte tutunamadı. Geceleri çöplerden topladığı eşyaları satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. 5 Haziran 2007 tarihinde Dengiz, baktığı dizüstü bilgisayarı satın almaya parası olmadığı için sinirlendi ve bir bilgisayar mühendisi olan Sedat Erzurumlu'yu defalarca kurşunlayarak öldürdü. 2 laptop, bir telefon ve bir miktar parayı çalarak olay yerinden ayrıldı. Laptoplardan birini satmaya çalıştı ancak dolandırıldı. Bu dolandırıcının peşine düşse de onu öldürmeyi başaramadı. Birkaç ay sonra bölgesinde çöp topladığı için bir çöp toplayıcısını öldürdü. Hemen ardından parkta oturan 55 yaşındaki belediye işçisi Gafer Er ile karşılaştı. Kısa bir sohbetin ardından kurbanın kafasına 2 el ateş ederek öldürdü. Kurbanın cesedini sürükledi ve arabasına koydu. Sonra bir baltayla cesedin derisini yüzdü. Bir kısmını çiğ çiğ yedi, kalanını da çantasına koydu. Cesedi bir beze sardı ve bagaja koyup mamak çöplüğüne bırakıp ailesiyle paylaştığı daireye geri döndü. Evinin önünde başıboş köpeklere bir parça et verdi. Daha sonra geri kalan eti buzdolabına koydu. Belediye işçisinin cesedi ailesinin kayıp ilanından günler sonra çöplükte bulundu. Cesedin korkunç durumu işlenen cinayetin vahşetini açıkça ortaya koyuyordu. Polis, Dengiz'in ikinci kurbanı Erzurumlu'dan çaldığı ancak son cinayet mahallinde kaybolduğu cep telefonuyla yaptığı aramaları izleyerek kısa sürede izini sürdü. Kanıt bulmak için dairesinde arama yaptı ve buzdolabında plastik bir torba içinde taze et buldu. Yapılan analizler sonucunda etin bir insanın kolu, kalçası ve uyluğuna ait olduğu kesinleşti. Polis baskınıyla yakalanan Dengiz suçlarını itiraf etti. İnsan eti yemeye karşı koyulmaz bir istek duyduğunu ve yakalanmasaydı cinayetlerine devam edeceğini ve pişmanlık duymadığını söyledi. İtirafları sırasında duygusal bir tepki vermedi. Yalnızca kontrolsüz kahkahalar attı. Özgür Dengiz 2 cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha sonra akıl hastası olduğuna karar verilerek cezası bozuldu ve bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. Gerçek hayatta yaşanan bu olay en korkutucu filmlerden bile daha ürpertici. Hayatın bize sunduğu bu karanlık gerçekler bazen hayal gücümüzün ötesine geçebiliyor.